Bakü'nün bu ana yolları sağlı sollu böyle çok modern binalarla çevrili. Azerbaycan'da yani her şehrinde hemen hemen var. Bu sadece Bakü için söylemiyorum. Şu parkı görüyorsunuz değil mi? Tam şehrin göbeği burası. Şehir merkezlerinde de hep park oluyor. Bir yeşillik oluyor. Ya Bakü zaten çok modern bir şehir. Avrupa'yı bir şehir. Gerçekten öyle. Köyler inanılmaz benliğini kaybetmemiş insanlarla, özünü kaybetmemiş insanlarla dolu. Bakü'de güzel arabalar da var ha arkadaşlar. Lüks arabalar da çok. Yani Bakü çok farklı hayatları da görebileceğiniz bir yer. Çok ultra zenginlerin hayatlarını da görebilirsiniz burada. Gerçekten Azerbaycan'ın zenginleri de iyi zengin irade. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Taksimiz geliyor. Ya Azerbaycan'da taksi o kadar ucuz ki. Arkadaşlar ben size söyleyeyim mi? Yani şu an 3,5 manata kaç kilometre yol gidiyorum biliyor musunuz? 22 dakikalık arabayla trafik olan 9 kilometre yol gideceğim 3,5 manata. Çok ucuz taksi uygulamalar var burada. Bolt adında, işte Uber falan da çalışır sanırım. Kullanın bunları. Taksi çok ucuz. Hiç otobüse falan hiç binmezsiniz burada. Gerçekten fiyatlar çok iyi. Bu arada günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Bakü'deyiz, Azerbaycan'dayız. Bir arkadaşımla buluşacağım, İrade. Daha önceki Azerbaycan videolarımı izleyen varsa onu tanıyordur. O da burada kendi kitapları var. Influencer, gezen bir arkadaşımız. Onunla buluşacağız. Güzel bir restoranda kahvaltı yapacağız. Tarihi çok iyi bilen birisi bize Bakü'nün sokaklarını gezdirecek. Bakü'yü tanıtacak bize. Onunla beraber gezeceğiz, dolaşacağız. İnsanlarla sohbet edeceğiz. Ama önce kahvaltı yapmamız lazım. Bir dakika işte Taksim burada. Taksi geliyor. Kahvaltı yapacağımız yere doğru içeri şehre, Bakü'nün kalbine gidiyoruz. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Bu ne ya? Kamera. Kamera. Ha, yakşıdır. İyi. Nasılsın, iyi misin? Vallahi hamdolsun, ne diyeyim. Keyifler iyi. İyi. Ne yapıyorsun? İyi, sen nasılsın? Bakü'nün bu ana yolları sağlı sollu böyle çok modern binalarla çevrili. Gerçekten bak, binalara bakın, anlarsınız zaten. Çok farklı bir havası var Bakü'nün bu konuda. Çok başarılı bu. Tam bu havalimanına giden yola kadar inanılmaz güzel görünüyor yollar. Çünkü çok güzel yapılara ev sahipliği yapıyor oralar. Kahvaltı yapacağımız yer. Şöyle bir yer. Selam. Aleykümselam. İrade. Günaydın. Nasılsın? İyiyim, yakışıyorum. Sen nasılsın? İyi misin? Çekirsen. Çekirem. Hoş geldin sen. Hoş gördük. Kahvaltı yapalım. Biraz trafik vardı. Bakü'nün en yakışısı metrodur. Trafik vardı, evet, trafiğe kaldık. Ucuz diye taksiye biniyorum ben. Ucuz, burada çok ucuz fiyat. Bizde ucuzdur. Türkiye'de hiç taksiye bindim mi bilmiyorum ama Her dəfə gedəndə bir başqa qiymətlər gəlir. ya Türkiye'de taksi çok pahalı. Burada 10 kilometrelik yol 3 manat 4 manata geliyor yani. Hələ bizim özümüzə bahalanmış kimi görsənir. He, anladım. Elə bir Dışarıdan gelene əvvəl bundan da ucuz idi. size fiyatları göstereyim. Burası biraz pahalı. Eli yüzü düzgün bir restoran dediğimiz. Ama çok güzeldir. Çünkü hem keyfiyyətlidir hem de yeməklər çok dadlıdır. Tam da içeri şehrin kalbinde. İçindədir və adi vaxtda gəlsən sən burada yetib bilməyəcəksən. Dün çok kalabalıktı. Yani artık saat 11'den sonra 2'den sonra burada yetib Yani dün biz öğleden sonra buradaydık, fulldü, yer yoktu. Dün rezervasyon yaparak buraya geldik. Onu söyleyeyim. Böyle bir mekanda Azerbaycan'da size tam turistik noktanın tam merkezinde fiyatları aktaracağım. Haş dediği nedir ya? Haş işkembe. İşkembe. Tamam, anladım. 10 manat. Bu Azerbaycan'ın meşhur piti yemeği var arkadaşlar. Şeki de meşhurdur bu. Şeki pitisi derler. Bak burada da yazmışlar 10 manat. Ben size manatla TL karşılığında yazdım zaten aşağıya. Kaç fiyatıydı? Biz bayağı yedik, şekilde 40 manat anca verdik ama dolma falan da yedik. Dolma da yedik yanında. Bozbaş var, küfte bozbaş 8 manat fiyatlar. Sonra kahvaltıya geleyim bak. Kahvaltıya geleyim. Şunu da göstereyim ya. Bu sümüklü tika. Sümüklü tike. Bak sana göstereyim. Şu. Baba. Bir var tike kebab, yani ancak etin özü de özü hazır. Aha. Bir de var sümükten ayrılmamış. Yani yağlı mı Yok, demek istiyorsun? sümük Deri mi? Kemikten. Kemik mi demek? Kemik. Bizde anlamını biliyor musun? Biliyorsun. Tamam. Bak burada farklı. Yani onları da göstereyim size istiyorum, o dil farklılığı. Mesela kartof, patates. Evet. Bizde patates, kartof. Bu kartof Rusça bir kelime, Azerbaycan dilinde. Rusça bir kelime. Rusça bir kelime. Biz kahvaltı söyledik. Mesela ben omlet söyledim. Peynirli omlet 6 manat.
Normal sade omlet yerseniz 3 manat. Burada hepsi değişiyor bakın. Pomidor çıkartması, pomidor domates mi sizde? Bildiğim pomidor. Ha, Domates değil mi? Pomidor çıkartması menemen gibi. Menemen gibi, evet biliyorum onu. 6 manatta o. Ya ortalama fiyatlar böyle tarihi bir yerde çok pahalı değil. Bence tabii ben bunu Türkiye ile kıyaslayarak söylüyorum size. Fiyatlar iyi. Hoş gördük abi, sağ ol. Əslində buradan da bahalı yerlər var. Amma, Bilirim. Amma qaynananın buranın özəlliyi yeməklərin çox dadlı olmasıdır. Lezzetli Bir də de. ikinci belə bir yer yoxdur. Ona görə hər kəs bura gəlir. Ya milli yemekleri de burada bulabilirler zaten. Çox. Məsəl üçün biz hava soyuq oldu, düşbəri yemək istəsək, bura gəlir. Düşbəri sizə mantı. Mantı çok mu yakışı burada? Çox əladır. Çok Yəni, güzel. gedənə qədər burada bir dənə düşbəri. Hengel değil mi? Hengel değil mi? Hengel değil. Başka? Düşbəri bildiyiniz sizin mantının sulu versiyası. Sulu versin. Ha bakarız. Tamam. Gedənə qədər yeməncə. İnşallah. Fiyatlar böyle. Yiyelim, kahvaltımızı yapalım. Peynir tabağımız geldi, zeytinimiz geldi. Sonra dışarı çıkacağız. Bakü'yü gezmeye başlayacağız. Bura hep Galanın içi değil mi İrade? Bura hə, qalanın içidir. Galasının Bura içi. qalan bürcləri adlanır yuxarıda. Bürc biliyor musun nə? Hurç'ta. Bürc. Gürç. Bürc. Şey, Bu hissələrdə bu belə Nöbet olan... Kulesi gibi. Aha, oradan elə bir nəzarət Tamam. edirdilər bürclərdən. Bu tabii çok restore görmüş bir kale. Əslində çox deyil. Bu əslində 2 qat olub. Sovet Rusiyası dövründə qalanın bu tərəfi olan hissəsi sökülüb. Ancaq bir qat qalıb. Halbuki içəri şəhərin 2 tərəfli belə qat olurmuş. O Əlyazmalar İnstitutu bizdə şiş ucuları görsənən. Şeydekiler. Şiş ucuları. Hə, o biraz gotikaya oxşayır. Arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Şimdi dolaşacağız biraz. Burada ben kahvaltının fiyatını söyleyeyim size. Yani ben menemen yedim peynirli. Bir omlet vardı. Bir peynir tabağı vardı, zeytin vardı, 2 de çay may vardı, ekmek, 2 de çörek vardı. 40 manat bir ödeme yaptık. Bilginiz olsun. En turistik noktada böyle bir fiyat var. Dadı bəyəndin? Tadı çok lezzetliydi, güzeldi. Burası da Bakü'nün içeri şehir tarafı. Nasıl düşünün? Şurası Sur. Sur, aynen. Surlarla çevrili bir bölge burası. Burada böyle çok mimarisi güzel olan evler, restoranlar, kafeler var, tarihi hamamlar var, tarihi noktalar var. Dolaşıyoruz burada. Farklı noktalara gideceğiz. Əslində hər bir orta əsr şəhərində belə sur qapıları olub. Onlar şəhərin iç qapıları adlanırdı. Şəhər qala divarlarının içərisində olurdu. Burada yaşayırdılar. Saray olub, məsəl üçün hökmdar sarayı, hər şey. Yəni hansı orta əsr şəhərdən keçsən, onun mütləq qayda sur qapısı var. Kiminde kalmış, kiminde kalmamış işte. Kiminde sağlam duruyor, kiminde... İstanbul'un Topkapı surları gibi. Bakü'de de aynı bizim İstanbul gibi. Şunun dile bak, dile. Ne? Narahatlığım yokum. Ne diyor, ne diyor? İrem narahat, öyle mi ne? Yok abi, estağfurullah. Ha problem var mı diyorsun da? Deyir, ben sana sorun yaratırım. Ha yaratmıyorsun abi, ne sorun, estağfurullah. Şunun dili çok tatlı geldi bana da. Olur, buranın kedileri çok tatlı. Meşhur. Bizim de İstanbul'da meşhur. Burada öyle kediler evi var. Kedi evi var. Ha. Besleyince yiyorlar. Burası çukur ha, benziyor. Çukura mı benziyor? Benziyor. Yok be, burada geçenk yer. Kaşeme, orası da kaşem. Orada Balat da güzel. Şuna bak şuna. İdris'le babamız. İdris babamız. Sağ ol. Ne dizi yapmışlar ya, hala konuşuluyor Çukur. İşte Türkler bunu bacarır. Azerbaycan'da yani her şehrinde hemen hemen var. Bu sadece Bakü için söylemiyorum. Şu parkı görüyorsunuz değil mi? Tam şehrin göbeği burası. Şehir merkezlerinde de hep park oluyor. Bir yeşillik oluyor. Böyle bir sığınacağınız bir ağaç oluyor. Ben bunu fark ettim mi? Hep bu Sovyet döneminde yaşamış ülkelerde çok zaten bu. Hep böyle şehir merkezlerinde mutlaka bir park sergilemişler. Bir park koymuşlar. Bu çok güzel bir şey. Senin en çok sevdiğin yer haradır Bakı'da? Bakü'de. Ya ben sizin sahili seviyorum. Bir de şeyi de seviyorum ben. Buradaki sahili mi yoksa direkt oradaki sahili? Buradaki sahili seviyorum. Sahili, O sahil yürüme yolunu. Bir de ben Hiyaban tarafını da seviyorum ya. O ateşgahların oradan, ateş binalarının oradan yukarısı çok güzel görünüyor. O bir şey var ya, şimdi oraya gidiyoruz arkadaşlar. Burada fünikülerle gideceğiz. Göstereceğim size. Ateş yanıyor, arkasından aşağı bakıyorsun ya, Evet. Hazar'a. Orası çok beğeniyorum orayı Çok ben. qəşəngdir. Senin neresi Bakü'de? Ben Bakıda misafirim. Vardı senin de. Mən özümü Bakıda qonaq kimi hiss edirəm. Mən Bakıda kəndləri daha çox xoşlayıram. Tamam, şunu sorayım o zaman. Azerbaycan'da en çok sevdiğin rayon hangisi? Astara, Sım kəndi. Oralar mı? Gədəbəy və Astaran Sım kəndi. Amma indi gedilməz çünki ya qarda getmək lazımdır ya da biraz yaşıllıqda. Evet. İnşallah yazda bizim İnşallah. yayda, sizin yazda gəlirsən, gedərik. Yaya, bizim yaza Azerbaycan'da yay diyorlar. Ama mesela ilkbahara ne diyorsunuz? Yaz. Yaz. İlkbahara da yaz diyorlar. Sonbahara Bilginiz payız. olsun. Sonbahara Payız. payız diyorlar. Böyle bir olay var. Ya bizim yaz burada yay. Bizim yaz burada ilkbahar. Onların yay dedikleri bizim yazımız. Yazımız. Baksana da şu yolun genişliğine ya. Bakıyor, inanılmaz ya bu konuda.
Geniş yollar. Bura Bakü'yü seviyorum mərkəzdir. ben yani. Bura tam da mərkəz Azneft meydanıdır. Tam merkez. Azneft meydanı. Finiküler var burada. Daha önceki videomu izleyenler bilir. Şu bayrağın aşağısı sahil zaten. Hemen. Finiküler de şuradaydı herhalde. Aha, tam da sağımızda. Oradan yukarı çıkacağız. Şehitlik Yabanına doğru gideceğiz. Burada da bax, alt keçidi niyə xoşlayıram? Sən də baxac. Burada Qobustan və Cingirdağın fotolarını qoyublar. Çox gözəldir. Tanıtım yapıyorlar. Bizdə bir Emin Xəlilov var, fotoqraf. O çox gözəl fotolar çəkib. Onun fotoğrafları Onun bunlar. fotoğrafları. Məsələn, bu Qobustan Qobustan var. deyil, bu Cingirdağdır. Cingirdağda Cingirdağ mı bura? Cingirdağ Qobustana daxildir, amma hər adam orada olmur. Məsələn, mənim ikinci kitabımın qabağında keçilər var. Bunlar kaç senesinden kalma acaba? Bunlar çox qədimdir və çünki sən Cingirdağ yazılı təpə adlanır. Bu Cingirdağ çox qədim insanların ibadət yeri olub. O zamanlar. O zamanlarda. Məsələn, Eskiden. bu gün Cingirdağa getsən orada daha belə qədim bir enerji hiss edərsən. Məsələn, nəinki Qobustanda. Mən özüm Qobustanda turistlər çox gedir, amma Cingirdağa o gözəlliyini qoruyub saxlayıb. Bak burada da Bunlar var hamısı kalanlar. Məsələn, bu iki daş çox yaxındır. Bir sonraki səfərində Cingirdağa gedərik. Mən Cingirdağı çox sevirəm. Hə, bax. Sualın cevabı. Bakıda en çok sevdiğin yer Cingirdağ olabilir. Cingirdağ. Evet. Bakü'ye geldiğinizde Şehitlik Yabanı'na mutlaka çıkacaksınız ama o çıkma işlemini burada bir füniküler var. Yani bir tren gibi düşünebilirsiniz. Bir tane vagon arkadaşlar. Onunla yapın. O da hemen şurada zaten Google haritalara yazdığında çıkacak. Bir şey değil. 1 manat ücreti var. Tepeye kadar çıkıyor. Yani aşağıdaki manzarayı izlersiniz. Tepeden de hem Hiyaban'ı, Şehitliği ziyaret eder. Sonra da yukarıdan güzel bir Hazar Denizi manzarası görürsünüz. Burada bir turizme yavaş yavaş bir talep var ama genel olarak 2-3 bölgeden gelen var. O da işte Hindistan, Pakistan ve Dubai tarafından Araplar genelde. geliyor. Öyle bir talep var buraya arkadaşlar şu an. Avrupa'dan çok gelen giden yok ama onu da yavaş yavaş herhalde şey yaparak, turizme açarak, reklam yaparak. Avropalılar daha çox tədbirlərə gəlirlər. Beynəlxalq tədbirlər olanda gəlirlər, amma əsas turizm bazarı hazırda Pakistandan Hindistan bazarındadır. Azerbaycan'da. Direkt uçuşlar da var, birbaşa uçuşlar da var deyənə belə çox gəlirlər. Çok. Şu karşısı da deniz kabuğu şeklinde bir alışveriş merkezi. Deniz Mall Mall diye geçiyor. Tam şurası. Onun sol tarafı halı müzesi arkadaşlar. Hemen onun şu karşı tarafında da küçük Venedik dedikleri bir yer yapmışlar ama gerçekten çok küçük. Bir kanal yapmışlar. O kanaldan işte kanal turu yapıyorsunuz ama çok ufak bir yer. Gerçekten onu söyleyebilirim size. Böyle basalım. Fünikülerimiz de bu. Şöyle arkadaşlar Hazar manzarasına doğru bir 3-4 dakikalık bir Yes. yolculuk füniküler. İşte o fünikülerden sonra geldiğiniz yer bu meşhur her yerden görünen ateş binalarının orası arkadaşlar. Bu cami de bir dönem işlemiyordu herhalde değil mi İrade? İndi artıq çalışır. Şimdi niye çalışmıyordu biliyor musun? Bilirəm. Söylemek istersen. Sən bilirsən? Bilmirəm. Əslində Vallahi bilmiyorum. Hə, yaxşı. Oradan verilən əzanın, yəni biz belə eşitdik ki, bir maniyəsi bəzi insanlar Allah günahlarını bağışlasın. Dedilər ki, güya oradan verilən əzan mane olur. Yəni belə bir şey dedilər ki, bağlanmasının səbəbi oydu amma şükür Mani olur, gürültü mü olur? Yəni. Ha ondan da şimdi şey oldu. İndi problem açıqdır. yok. İndi şükür Allaha açıqdır. Biz şeye geldik, Yaban'a geldik. Onlardan bahsedeceğim size ama İrade'yi ben daha önceki Azerbaycan videolarımda bir videomda varsın değil mi sadece ya? Aha birində çəkdik. Çünki Bir videomda var. Orada da şey zaten. Senin Tesadüfen görüştük. tesadüf oldu. Tanıyan oldu, tanımayan olmadı. Ben İrade'ye bir sorayım ya. İrade kim? Bu arada kendi öz dilinde danışıyor. Bazen ben sizin zaten her dediğini anlayacaksınız. Anlamadığınız bir kelime olduğunu hissedersen ben ne demek istediğini diye o kendisine sorarım. sonuncu videoda bir izləyicin yazmışdı. Deyir, anlarım da bu kadın tüfək gibi konuşuyor. İndi əgər tüfək gibi yenə danışsam, mənə dinən mən biraz sürət azaldım. İstediğin gibi danış sen. Sen kimsin İrade? Ne yaparsın? Ne yaparsın Azerbaycan'da? Taftıq Əmrə demişkən yoldan gəldim, yola giderim. İxtisasca tarixçiyəm özüm. 2010-cu ildən səyahətçiyəm. 2020-ci il ilə qədər həm ofisdə çalışdım, həm səyahət elədim. Sonra ofis həyatını bitirdim. Tam 2020-ci ildən bu firənglər demişkən full time traveler'ım. 2022-ci ildən etibarən səyahətləri kitablara yazıram. Yani bir yazarsın şu Bir an. yazarım, səyyah yazar diyelim. Hem gezgin hem yazarsın. Hem yazar. İrade'nin kendi kitapları var. Hatta Birini bir tane götürürüm senin yanında için, ha? üçüncü kitabını yeni çıkardı. Şu an sadece Azerbaycan piyasasında satışta. Azerbaycan'dan izleyen kardeşlerim varsa mutlaka da öneriyorum. Bu son kitabı. Bu son kitab və türklərin daha çox ilgisini çəkir. Çünki Azərbaycan haqqındadır. Ama Türkiye satışı yok henüz değil mi? Biz Türkiyə fuarlarına apardıq. Oradan Türkiyəyə istəyənlər oradan aldılar. Aldılar. Amma almaq istəyənlər yayın evinə yazıb onlayn çatdırmayla sifariş Alabilir. verə bilərlər. Ama buranın kendi vatandaşı Azerbaycan halkı ve buraya İstenilen- gelenler aha, istenilen her kitap kitapçıda mağazasında bulabilir. Üçüncü kitabın adı Dünya Vatandan Başlayır. İkincinin adı ne? İkinci Eşqin izi ilə Birincinin adı? Efşan.
Əfşan. Bir neyi anlatıyor? Biri İran boyunca tək səyahətimi anlatıyor. İran anlatıyor. İki, 2-də 7 ölkə var, Türkiyə də var 7 orada. ülke. Bu da Bu başdan başa Azərbaycandır. dünya vatandan başlayır. Köy-bəköy, insanların həyatı, sonra Azərbaycan tarixi, təbiəti. Her Mənə şey. orada oxuyun. Çok özel bir durum. Əslində Kitap. sən də oxuya bilsən rahatdır dili. Yəni çox Halledeceğiz onu da. O kesin okurum ben, anlarım zaten. Amma biz inşallah bu ilə planlayırıq Türkiyə türkçəsinə tərcümə edib buraxacağıq inşallah. Hadi inşallah. Türkiye'de İnşallah. satışa açılır. Ama Azerbaycan'a gelirseniz de Azerbaycan'daki kardeşlerim için de ben kendi şahsi ricam almanız arkadaşlar. Zaten irade sürekli imza günlerinde imzalatırsınız da yani. Kitapçılar da var. Alırsanız sevinirim ben. Fotoğraf atarsınız. Son olarak gezmeye başlamadan önce irade için şöyle bir şey. İrade'nin Instagram'ını ben buraya koyuyorum. Açıklamada da var. Təşəkkürlər. Bakü'ye geldiniz diyelim. Rehbere ihtiyacınız var. Evet. Azerbaycan geneli için. İrade ile Tamamilə müraciət edə bilərlər. irtibat sağlayabilirsiniz. Geri kalan detayları, ödenişleri, ücretleri falan onunla konuşursunuz artık. Ben daha önce buraya geldim ama ben geldim öyle üstünkörü hep anlattım, bahsettim. Senden Bakü'de bu şehitlik hiyabanının hem 20 yanvar olaylarının, 20 yanvar Ocak. Ocak olaylarının. Burası şehitliğimiz, Bakü Türk şehitliği. Burada əvvəllər Çəmbərəkənd deyilən bir məzarlıq olub. Həm Çəmbərəkənd parkı olub, üst olub, həm də orada bir park olub və qəbristanlıq olub. Bakının ən ünlü insanları, memarları olsun. Məsələn, Bakının Sultan Mimar Sinan kimi bir memarı olub, Zivər bəy Əhmədbəyev. Dünən sənə onun haqqında danışdım. Çox gözəl Təzəpir məscididir, Əjdər bəy məscididir. Onları həmin Zivər bəy Əhmədbəyev memarsını eləyib və o da rəhmətə gedəndə məhz burada Çəmbərəkənd qəbristanlığında dəfn olunub. Demək olar ki, Azərbaycan ən ünlü isimləri burada dəfn olunurlar ta ki Sovetlər qurulana qədər. Sovetlər qurulduqdan sonra Çəmbərəkənd yerlə bir olunur, yerlə bir yeksan olunur. Zivər bəy Əhmədbəyevin məsələn heç qəbri heç yerdə yoxdur. Və burada qəbirlərin üstündə bir park yaradırlar. Park yaptılar mezarların park üstüne. Mezarların üstüne. Adını da koydular Kirov Parkı. Sovet döneminde mi? Sovet döneminde. Kirov onların bolşeviklərdən biri olub. Ta ki 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələrinə qədər. 19 yanvarda Sovet qoşunları bizdə burada azadlıq mübarizəsi başlayır. Azərbaycanda, Gürcüstanda, Baltikan dövlətlərdə və Bakı böyle mühasirəyə alınır. Hər tərəfdən tanklar gəlinir və əli yalan insanlar, mənim atam da özü də həmin hadisələrdə iştirak etmişdi. Muhasireye alınır yani kuşatmaya alınır. Etrafı sarılır. Hər tərəfdən, yəni 20 yanvar 19-dan 20-sən keçən gecənin xəritələrinə baxanda görə bilirsən ki, Qarbaçov hökuməti, o Rusların hökuməti tankları hansı tərəf, yəni insanlar heç bir yerə qaça bilməzlər və şəhidliyin üstü ondan sonra məhz həmin hadisələrdə əli yalan insanlar, heç kimin heç bir silahı yox idi. Onlara silah belə, yox, bir şey yox. Heç bir şey, yəni mənim atam da həmin, yəni o çox əli yalan bir şəkildə insanların istiqlaliyyət uğrunda bir mübarizələrin başlanğıcı idi. Ondan sonra elə bilsən qəbristanlıq əvvəlki nə üçün yaradılmışdısa, həmin bir özətinə qayıdır. Kirovun parkı ləğv olunur və tam da həmin Çəmbərəkənd qəbristanlığının üstündə bugünkü Şəhidlər Xiyabanı yaradılır. Yəni bu olay bu. Bu olay bu. Sonra Şəhidlər Xiyabanı aşağısında 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid düşmüş oğullarımızın qəbirləri başlanır qoyulmağa. Görürsən burada məzarlar. Onlar da şurada. Bu məzarlar ta ki 91-93-cü il hadisələrində 1-ci Qarabağ müharibəsindəki ölən əsgərlərimizin qəbirləridir. Bu taraftakiler değil mi? Aşağıdakiler. Aşağıdakiler. Şəhidliyin üstü, məsəl üçün ocaq yanır görürsən. Ocaq Evet. Şəhidlər Xiyabanına girişdir. Bu 20 yanvar hadisələrinə. Aşağıdakılar isə 1-ci Qarabağ müharibəsində. Burada bizde sizde mezar taşlarında resimler de oluyor genellikle. Bizdə qoyurlar məzarlar. Hepsinde mi Hamısında olur? qoyurlar. Hamında olur değil mi? İşte Allah rahmet eylesin hepsine. Burada mesela bakın hep her mezar taşının üstünde kişilerin resimleri de var, insanların. Şimdi bir de hemen bir arka tarafa şeyin girişine gidelim. Hiyabanın girişine gidelim. Çok güzel bu arada burası da. Bakü Türk Şehitliği burada. Ben onu daha önce anlatmıştım. Ufak söylemek istediğim bir şey Elə bir varsa. şey mən əlavə eləmək istəyirəm ki, bu mərkəz Türk məzarlığıdır, amma Azərbaycanın bütün rayonları boyunca Nuru Paşanın gələn qüvvələrlə birlikdə istənilən bir yerə getsən balaca bir Türk məzarlığı orada görəcəksən. Hep var. Rayon, şehir. Ara Yok. ara ben böyle... Rayon, ilçe. İlçe mi oluyor? Şehir ne sizde? Şehir. Şehir. Rayon? Rayon, ilçe, köy, kent. Ha, onu köyü kent. Aha. Ben rayonu sizde başka mesela Gence bir rayon mu? Yox, Gəncə şəhər, Bakı kimi Şehir. şəhərdir. Ha, ilçelere rayon diyorsunuz Aha, siz. böyle bir daha çok. Tamam, bak ben de yeni bir şey öğrendim arkadaşlar. Bir de şu 3 ateş kulesi var ya, bu alev kulesi. Bunların akşamları bu aşağıdan baktığınızda buraya bayrak sallayan insan göreceksiniz. Öyle o şekilde yansıtıyorlar buraya, bu binalara. Bunlar bir iş merkezi değil mi?
Değil. Aslında birinin içində oteldir. Bir otel. Biri oteldir. Onun içində eyni zamanda böyük bir fitness falan zal da var. Ha, Sonra anladım. konferanslar falan keçirilən hollar var. Ebedi ateş. Ateş. Normalde şuraya çıkacağız arkadaşlar. Oradan manzarayı göstereceğim size. Orada ebedi ateş var. Sürekli yanan bir ateş var. Ama şu an bir bakan gelmiş. Bakan geldiği için oraya çıkamıyoruz. İşte böyle uğurlusun. Şanslı, ayağım uğurlu. Hava güneşli oldu. Bakan geldi. Yollarını kapatmışlar. Çıkışa izin vermiyorlar ama şuradan ben size manzarayı göstereceğim. Burası çok güzel. Hazar Denizi burada. Burada demək gün o tərəfdən doğur deyənə, Aha. misal üçün səhər erkən saatlarında bura gəlsə kimsə çox gözəl günəş mənzərəsini yaxalayacaq. Evet, çok güzel olur. Gözəl günəş o tərəfdən doğur. O demin söylediğim alışveriş merkezi şurası. Şurada bir Londra'ya arım satan bir dönme dolap. Sonra məsəl üçün görsə orada torpaq çıxıb. Evet, O şurada. Xəzərin qurumasına işarədir. Dəniz Şurada. quruyur deyənə. Yeni mi oldu? Ben yoktu sanki. Son öyle bir 4 ildə daha çox aktiv bir. Məsələn, Sumqayıt tərəfdə daha çox hiss olunur. Çünki Sumqayıtda gedib baxırsan görsən ki, dəniz sahildən bayağı bir çəkilib. Amma məsələn görsən belə Bayağı şey kiçik olmuş bir şimdi. adalar çıxır ortaya. Şurası ne? O bayraq meydanıdır. Bayrak Meydanı'nı biliyorum. Onun yanında Yanında Crystal Hall. Orada Eurovision yapılmış, değil mi? Ha, oraya için tikilmişdi ora. şurası. Sırf onun için diktiler. Sırf onun için tiktiler ama ondan sonra orada böyle bir konserler falan hamısını Şurası da şeylediler. Devlet Bayrak Meydanı. Şu kısımlarda zaten gene Bakü'nün şehir merkezi var arkadaşlar. Şuralar komple. Ora bu Aypara gibi olan da yenidir. Crescent Şu. Mall. Onun arkası Onun Crescent altı Mall. da Ganimetler Müzesi falan. Oraya yakın değil mi Ganimetler Müzesi ondan sonrasındadır. Onlar ileride. Aha ondan irəlidedir. Bir de sahil yolunu göstereyim. Ya Bakü gerçekten güzel bir şehir. Ben Bakü'yü seviyorum. Bakü'yü beğeniyorum. Şurası da Bakü'nün sahil yolu arkadaşlar. Şu taraf. Çok yakın her yer birbirine. Yani çok uzak değil. Bakü'de bir yerden bir yere en fazla 20 dakikada rahat gidersiniz. Bakü'de her yer birbirine yakın irade. Yani Bakü- maksimum bir yerden bir yere trafik yoksa 20 dakikada gidersin. Çox rahat. Yəni o da trafiyin vaxtını bilmək lazımdır. Evet. Axşam saat 6-8 arası əgər qonaqlar gəlsə, türklər gəlsə, 6-8 arası çalışın yola çıxmayasınız. Metrodan istifadə edin. Məsələn mənim Metro ilə uğurda xoşuma gələn tərəf nədir? Özünü yerli kimi aparır. Məsələn mən özüm də elə gəzirəm. Bir yerə gedəndə turist olmaqdan çıxmaq lazımdır. O zaman getdiyin yeri daha yaxşı hiss eləyəcəksən. Onlardan biri olacaqsan. Aparır. Aparır. 6-8-dən sonra artıq taksidən istifadə. Evet. Özün də gördün taksi bizdə sizə baxanda Çok ucuzdur. ucuz, çok ucuz gerçekten. Benim bir de Azerbaycan'da en sevdiğim şeylerden birisi yalan yok. Temiz, sokaklarının çok temiz tutulması. Bu konuda ben Azerbaycan'ı çok seviyorum, beğeniyorum. Bakü'yü, özellikle Bakü'yü. Ya Bakü zaten çok modern bir şehir, Avrupa'yı bir şehir. Gerçekten öyle. Bak şimdi buradan da gene farklı bir manzaralara bakacağız. Ya biz buradan baxanda Şurada. məsəl üçün bir neçə tarixi dövrü görə bilirik. Məsəl üçün burada 20-ci əsrin əvvəllərinin Çar Rusiyası vaxtı olan binalar Baksana. görsənir, içəri şəhər görsənir. Məsəl üçün görsən balaca. Evet, hepsi Ora içəri görünür. şəhər görsənir. Sonra Burası müasir Qız dövr Qalası görsənir. zaten. Aha. Orası Kız Galası. Zaten belə aşağı olan evlər bilinir ki, ora içəri şəhərdir. Tarixi şey olan. qatlar. Aha. Evet. Sonra bu tərəfdə 20-ci yüzyılın 20-ci əsrin əvvəllərinin evləridir. Bəri tərəf 21-ci əsrdir. Tam belə elə bilirsən ki, tarixi qat-qat binalar Birçok qoyur, yaşayırsan. yılı yüzyılı görebiliyorsun burada. Görebilirsən burada. Şey yapabiliyorsun. Turlar da geliyor. Tur otobüsleri var aşağıda mesela arkadaşlar. Artık ben böyle Azerbaycan'ın hemen Sen hemen her artık şehrine ayak bizimki sen. bastım. Evet, her şehrine ayak bastım. Bazı şeylerine ayak basmadım. Belki onları da ilerleyen zamanlarda geldiğimde iradeyle gezeceğiz. O köylerini falan gezeceğiz bu sefer. Mütləq. Çünki Mutlaka ziyaret edeceğiz. Onları da size gösteririz zaten. Bilginiz olsun. Hatta İrade'nin bir YouTube kanalı da var. Onu da koyayım açıklamaya. Onu da necə takip istəsən ederler. orada Azərbaycanı paylaşıram. Azerbaycan'ı paylaşıyor orada. Instagram'da da YouTube'da da. Videoda bir beğeni bir yorum atarsanız sevinirim. Evet sendeyiz. Sözünü kestim İrade. Çox üzr istəyirəm. Kusura bakma. Mən əslində çox istəyirəm ki, məsəl üçün sən qarışıq gələn türklər, mən hələ də düşünürəm ki, Türkiyədə Azərbaycanı yaxşı tanımırlar. Çok Doğru, tanımıyorlar, bilinmiyor, Hə, evet. Amma Azərbaycan tək də Bakıdan ibarət deyil. Məsəl üçün Azərbaycanın döyünən ürəyi həmin o köylərdəki insanlardadır. Bir köy yeməyini dadmaq lazımdır. O insanlarla mühabbət yatmaq lazımdır. Onun misafirpərvərliyini görmək lazımdır. Bu başqa bir durumdur. Ona görə kim ki məsəl üçün ocaqda gəlmək istəyir, məsələn yazır türk dostlar, deyirəm ki, əgər köyləri gəzəcəksinizsə biraz səbirli olun. Ocaq çox soyuqdur. Amma yazda gəlin amma gəzin, çıxın, köylərə çıxın. Evet. Tam böyle o zaman Azerbaycan'ı yaşarsınız. Azerbaycan'ı anlarsınız. Gerçekten köylerde çok farklı bir dünya var. Her ne kadar şey desek de büyük şehir bakıyor arkadaşlar. Mesela bizim İstanbul düşünün. Çeşit çeşit insan var. İster istemez değişiyor bir şeyler. Yani insanlar da değişebiliyor ama kırsaldaki insanlar birçok özünü kaybetmiyor. Benliğini kaybetmiyor. Burada da o durum var. Yani gerçekten köyler inanılmaz benliğini kaybetmemiş insanlarla, özünü kaybetmemiş insanlarla dolu. Hala yöresel kıyafetlerini giyip, ben unutmuyorum Lerik tarafında Evet, evet. Talış teyze Evet, Talış o yöresel kıyafetini çıkarmıyordu üstünden. Bunu diyordu iki kadınız biz burada diyordu o teyze. Biz giyiyoruz sadece. Hiç kimse giymiyor demişti. Özünü kaybetmemişti yani Doğru, teyze. doğru. Köyleri de ziyaret edin Azerbaycan'a geldiğinizde.
bize mutlaka. İniyoruz aşağı doğru şimdi. Burası hangi bölge İrade? Nereye geldik? Burası metro olarak Elmlər Akademiyası metrosu ama prospekt olarak Hüseyin Cavid prospekti. Burası ne? Ben burayı hep duydum. Aha, bura əslində bizim təhsil mərkəzimizdir belə deyək. Qarşıda gördüyüm bina Elmlər Akademiyasıdır. Orada alimlər, hocalar falan oturuyor. Akademisyen bir yer. Ya üniversitelerin olduğu bölge. Burada da 3 tane üniversitet var. Ve kafeler de burada. Kafeler var çünkü əsas kitabı saat uşaqlara, tələbələrə eləyirlər. Və burada təzəlicə bir book kafe açılıb belə deyək. Kitab var idi mağazası. Yanında bir kahve falan açıldı. Mən istəyirəm oranı tanış olasın. Çox qəşəngdir ora. Yani çok gençlerin böyle kafelere gelmek istediğinde böyle en çok kafeleri burada bulurlar Bakü'de. Burada öğrenciler. Öğrenciler burada tapacaq. Üniversite öğrencileri. Mərkəzi də çoxdur olduğu yerdə. Bir də burada. Burada məsəl üçün mən oturub kitablarımın çoxunu burada yazıram, belə rahat-rahat. Həm də məsəl üçün görürsən ki, müəllimlər belə gəlir, nəsə yazır, başa düşürsən ki, üzlərindən müəllimi oxşuyurlar. Burası bakın, ben bir de Bakü'de şu kaldırım genişliğini de seviyorum. Onu da söylemiş miydim bilmiyorum ama kaldırım genişliği beni çok mutlu ediyor burada. Bak her yerde park, bahçe, yeşillik var. Fark ediyor musunuz? Ya bu durum ben böyle gördükçe söylüyorum size. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Benim sağım da aynı. Park, bahçe, yeşillik. Buralar da aynı. Yani ayırmışlar. Bunun için hep bir yer ayrılmış. Bu ama dediğim gibi Sovyet'i yaşayan ülkelerin birçoğunda bu böyle. Şehir merkezlerinde park olmazsa olmaz gibi bir şey. Bakü'de güzel arabalar da var ha arkadaşlar. Lüks arabalar da çok. Yani Bakü çok farklı hayatları da görebileceğiniz bir yer. Çok ultra zenginlerin hayatlarını da görebilirsiniz burada. Gerçekten Azerbaycan'ın zenginleri de iyi zengin İrade. Çok zengin yani biliyorum. İşitmişim onu da. Duymuşam. Məncə sən 1-2-3 dəfə də gəlsən, çünki sən artıq buraları əzbərdən bilirsən. Tanırım artık. Tam da bizim kimi. Şu bina mesela değil mi? Aha. Oturuyor insanlar. Oturuyor. Burada herhalde en az 2000-2500 manat kira vardı. Çox baha. Çünki Hüseyin Cavid prospekti ən bahalı rayonlardan biridir burası. Aha. En pahalı ilçelerden biri ha? İllər. Bu indi deyil hətta. Mahallelerden ha? Ən mahallələr, səmtlərdən biri, səmt. Məsələn şey gibi, Sarıyer gibi. Anladım. Səmt. Ama bölgeden de belli zaten. Daha biraz fiyatların yüksek olduğu. Bu yəni indinin qaydasıdır. Yəni Hüseyin Cavid prospekti təməlli hətta Sovetlərin vaxtında ən bahalı səmtlərdən biri idi. O zaman da. O zaman da. Şimdi de öyle devam ediyor. Şimdi öyle devam ediyor. Aynı pahalılıkla. Mesela o tarafta idarelerdi. Devlet idareleri. Devlet binaları var. Vergi idaresi falan hamısı orada. Şöyle gençlerin geldiği bir kafeye geldik arkadaşlar. Hemen yan tarafta zaten kitap satılıyor. Adı da Friends Cafe değil Friends. mi? Bu diziden esinlendiler Evet. değil mi? Friends dizisinden esinlenerek Ama yaptıkları bir kafe. tam da hüququ ilə ancaq o Friends'in sahibəsinin vəfadadır. Ha. Yəni başqa kimsə Friends'i aça bilməz yəni. Onun adına ya o aldı şeyini. O şeyin aldı, Tamam. adını aldı. Tamam. Brand ondadır. Şöyle tatlı bir yer. Bir orada Central boşluq var. Park. Necəsiz? Şimdi kahvecinin hemen yanı kitapçı. Ben de İrade'nin kitabını aldım ve ona şu an imzalatıyorum arkadaşlar. Bunu benim Rauf abimin, burada bir kız kardeş var Rehime. Ona hediye edeceğim. Rehime'ye sevgiler yazabilirsiniz. Yazacağım. Adı Rehime. Nasıl Rehime. yazılır siz de bilmiyorum. Rehime bildiğin. Rehime. Aha, Rehime. Rehime mı? Rehime. Rehime. Evet. Rehime mi söylüyor kendisine? Rehime diyor evet. Tamam o zaman Rehime yazayım. Tamam. Hazır yazarını bulmuşuz. Değil mi? Kalem çalışmadı. Yazarını bulmuşuz. Azerbaycanlı kardeşlerim. Kitap Yazmadı, alıp destek olursak sevinirim, mutlu olurum. Beni de sevindirirsiniz. Sorry. Evet. Tekrar kalem geldi. Rehime'ye. Azerbaycan'ı Rehime'ye sevgilerle olabilir. Rehime'ye. Baştan aşağı tanıtıyor kitap. Sevgilerle. Şimdi ben bir zencefil içeceğim de onu bekliyoruz. Kafe çok güzelmiş ama ben bu kafeye bayıldım yalnız. Gerçekten çok güzel dizayn etmişler. Hem çok huzurlu. Diğer Friends'lerde oturdun mu sen? Diğer Friends'ler gördün mü? Yok, Targovi'dekini gördüm, oturmadım. Ha, burası daha güzel. Çünkü orada daha çok Araplar oturuyor ama burada böyle tələbələr falan, dosentler, müəllimlər gəlince çok qəşəngdir. Buranın insanları yani. Buranın insanlar, özümüzkiler. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.